Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Özel sosuyla sizlere bugün efsane bir hamur tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hemen başlayalım. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyu uygun bir kaba alalım. Kullandığım bardak ölçüsü 250 mg'dır. 3 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, maya eriyene kadar biraz karıştıralım. 1 su bardağı un ilavesi yapalım. Yarım su bardağı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı tuz. Tüm malzemeler homojen olana kadar karıştıralım. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Toplamda 6 su bardağına yakın un kullandım. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Unu toparlanana kadar yoğurmaya devam edelim. Ne kadar yoğurursak o kadar özlü güzel bir hamur elde etmiş oluruz. Hamuru aynı kaba alalım. Üzeri kapalı bir şekilde mayalanması için bir kenarda bekletelim. Mayalanan hamurun gazı çıkana kadar tekrardan yoğuralım. Hamuru mandalina büyüklüğünde olacak şekilde bezelere keselim. Kestiğimiz bezeleri yuvarlayalım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Arası için kaşar peyniri kullandım. Kare küp halinde kesiyorum. Dilerseniz hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Sade olarak da yapabilirsiniz. Bezelediğim hamuru elimle hafif bir şekilde açıyorum. Tam ortasına kaşar koyarak tekrardan yuvarlıyorum. Tüm hamuru aynı işlem yapmaya devam ediyorum. Evet, hamurları fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde alıyorum. Tepsiye almadan önce tekrardan elimle yuvarlatarak düzgün bir şekil vermeye çalışıyorum.
Hamurların hepsini aldıktan sonra mutlaka tepsi mayası yaptıralım. Evet, mayalanması için kenarda bekletiyorum. Gördüğünüz gibi puf puf kabardı. Üzerine bir yumurta sarısı, biraz da süt ekleyerek çırptım. Her tarafına gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürüyorum. Önceden ısınmış 165 dereceli fanlı fırında üzeri hafif bir şekilde pembeleşene kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet, şimdi sosunu hazırlayalım. Bir diş sarımsak, bir tutam maydanoz kullandım. Küçük mutfak robotunu alarak çekiyorum. Evet, 2 yemek kaşığı tereyağını üzerine alıyorum. Kullandığınız tereyağı oda ısısında olmasına dikkat edelim. Evet, tüm malzemeyi bir çatal yardımıyla eziyorum. Evet, ekmeğimiz çok güzel bir şekilde puf puf kabardı, kızardı. Hemen fırından çıkartıyorum. İlk sıcaklığı gitmesi için biraz bekletiyorum. Evet, artık sosunu sürebiliriz. İsterseniz fırça yardımıyla, isterseniz de elinizle her tarafına gelecek şekilde sosu eşit bir şekilde sürelim. Evet, sarımsaklı ekmeklerimiz artık ikramı servise yemeye hazır. Gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir tanesini bölerek işini de yakından sizlere göstermek istiyorum. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.